Selam dostlarım ve canlarım. Bugün Rick and Morty'nin 2. sezon 7. bölümünden bahsedeceğiz. En sevdiğim bölümlerden bir tanesi ki bölümün içerisinde bol aksiyon, bol şiddet ve bol duygu yüklü bir bölüm. Ve ben videoya geçmeden önce isterseniz aşağıda ufak bir like atmayı, kanalda yeniyseniz ise abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın ki dostlarım 40.000 olmamıza az kaldı. Sizin desteklerinizi canı gönülden bekliyorum ki en azından yarın öbür gün çok daha güzel günleri hep birlikte görürüz. Neyse çok da bekletmeden direktmen videoya geçelim dostlarım. İlk olarak dostumuz Rick ve ailesi oturmuş beraber kahvaltı yaparken birden vampir konusu açılıyor ve Rick ağır bir şekilde vampir konusuyla taşak geçmeye başlıyor ki çok normal bir şekilde dostlarım. Çünkü yapım burada en fazla neyi eleştiriyor dostlarım? Bildiğiniz gibi bir sürü vampir filmi var ama bunun %99'u liselerde geçiyor. Yani liselilerin bu vampir aşkını ve ondan sonracığıma ergenlere hitap etmesini çoğu vampir filmini Rick de bayağı ağır bir eleştiri yapıyor ve ağır eleştiri yaptıktan sonra ardından çok küçük bir sebepten ötürü dostumuz Beth ve Jerry'nin tartıştığını görüyoruz ki dostlarım şöyle bir ayrıntı vermem gerekirse size gerçek hayattan. Çoğu çift mutsuz, çoğu çift tartışıyor ve çoğu çift nedense dostlarım kendi ilişkileri içerisinde daima daha fazlasını bekliyorlar. Çünkü hayatın içerisinde insanlar ilerlerken şunun farkına varıyorlar. Asla ama asla karşı taraf tam olarak mutlu olamıyor. Çünkü daima beklenti bir üst çıtaya taşınıyor. Bunu da gören Rick bu dostlarımızı alıp bir terapi merkezine götürüyor ve terapi merkezine götürürken orada adam onların kafalarına onlar nasıl birbirini görüyorsa o şekilde bir silüet var ediyor. Ve o silüetler tam vahşi, tam deli, tam böyle insanın içindeki en büyük manyaklıkları temsil ediyor. Zaten çiftimiz birbirini böyle görürken tekrardan tartışmaya başlıyorlar. Ki zaten şunu bir gerçek dostlarım pek çok çift birbirini bundan daha kötü bir şekilde görüyor. Yani Jerry Beth'in tam bir kontrol delisi olduğunu, bir canavar olduğunu, bir çıyan olduğunu görürken Beth de Jerry'nin bir sümüklü böcek olduğunu, hiçbir şeye yaramayan ve hiçbir zaman tam bir erkek olamayan biri olduğunu görüyor. Ki zaten şu da bir gerçek dostlarım. Rick and Morty'deki Jerry ve Beth aslında kendileri isteyerek evlenmediler. Yani Jerry ve Beth arasında bir ilişki yaşandı ve bu ilişki sonucunda da Summer dünyaya gelecekti ve bundan dolayı ikisi de liseyi bırakıp evlenme kararı aldılar. Ardından dostlarımız böyle terapi göre dursunlar. Bizim dostluğumuz Rick de bizim çocuklarla birlikte takılmaya başlamak için kendi küçük bir çocuğa çevirdi ve lisede takılmaya devam ederken aynı zamanda vampir öldürmeye başladılar ve koçun vampir olduğunu bilmediğiyle ilgili Morty bir şeyler söyledi. Bu da aynı zamanda başka filmlere gönderme dostlarım çünkü bildiğiniz gibi nedense bütün vampir filmlerinin %99'u hepsi okulda geçiyor. Yani abi neden? Başka bir dönem, başka bir şey mi yok yani? İlla lise mi olması lazım? Ardından Jerry ve Beth'in yaratmış olduğu o canavarlar birlikte işbirliği yaparaktan dostlarım içinde bulundukları hapishaneden kaçtılar ve kaçtıktan sonra da dehşet saçaraktan her yerin böyle içinden geçmeye başladılar. Burada da dostlarım toksik ilişki göndermesi yapıyorlar. Yani bazı ilişkiler ne kadar birbirlerinden nefret etseler, bazı ilişkiler ne kadar birbirleri için uygun da olmasalar bunların toksik bir ilişkileri vardır. Yani birbirlerine hatta çevrelerine zarar bile verirler ama yine de birbirlerinden ayrılamazlar çünkü aralarındaki uyum sağlıksız ve bir o kadar da kötüdür. Yani burada da neden bunları tek tek anlattığımı düşünen arkadaşlar olacaktır. Dostlarım ve canlarım şunu unutmayın ki her yapımda bir alt metin vardır. Bazıları o alt metni geç görürken bazıları fazlasıyla görür. Ben de ne yazık ki o fazlasıyla gören taraftayım. O yüzden olabildiğince size gördüklerimi anlatmam lazım ki belki de gördüklerim yanlıştır ve siz kendi görüşünüzü eklersiniz. Ardından dostumuz Rick ve Summer Morty oturmuşken Rick kendi eski bedenine dönmesi gerektiğiyle ilgili bizimkilerle konuşurken burada çok mina bir gönderme var dostlarım. Belki hepinizin anlamadığı bir gönderme. Eğer Rick'in kafasındaki elektrotlara çok dikkatli bir şekilde bakarsanız birinin kırmızı birinin mavi olduğunu göreceksiniz. Bu da Matrix filmine güzel bir gönderme. Yani minik bir gönderme olabilir ama bu bile bizim için yeterli dostlarım. Ardından küçük Rick parti için eski bedenine dönmekten vazgeçiyor ve dostlarımız bu şekilde ilerlerken diğer dostlarımızın kafasında yarattığı canavarlar bütün her yere dehşet saçarken dostlarımız da kaçmaya hazırlanıp sağa sola giderken Jerry bir yer buluyor ve Beth'e diyor ki Beth diyor ben bu saklanma yerinde saklanacağım sen de kendi saklanma yerini bul en azından belki sonradan kurtuluruz. Beth yine o acınası Beth yine o sümüklü böceğe benzeyen Jerry'yi görecek ki yüzünde öyle tiksintirici bir ifade var ki dostlarım o kadar büyük bir hayal kırıklığı var ki işte tam olarak bundan bahsediyorum. Yani Jerry saklanıp kurtulmayı beklerken Beth ise onu kurtaracak bir eş istiyor. Aralarındaki dağlar kadar fark
Ama birbirlerinden ayrılamıyorlar çünkü Summer, çünkü Rick, çünkü Morty var. Çünkü yaşanmış yıllar var dostlarım. İşte bu da evliliğin en fazla acı ama gerçek taraflarından bir tanesi. Ardından canavarlar gelip Jerry'nin yarattığı Bat canavarı Bat'i kaçırıyor ve Bat'in yaratmış olduğu sümüklü böcek canavarı da Jerry'nin peşinden gidiyor ve o sırada Jerry köşeye sıkışıyor ve karşı taraftaki kendisine yumruğunu kaldırdan karşı taraftaki kendisi ne kadar cılız, ne kadar aciz ve ne kadar güçsüz olduğunu görüyor ve o an şunu fark ediyor. Karısı onu çok kötü görüyor. Karısı onu çok zavallı, karısı onu tam bir sümüklü böcek gibi görüyor ve o da karısı onu böyle gördüğü için kendinden utanıyor. Ki zaten dostlarım şunu gerçekten bilmemiz lazım. Karşı taraf nasıl olursa olsun bir insan iyi veya kötü, sümüklü böcek veya canavar yine de o insanı benimseyip eğer gerçekten o insanı seviyorsaksa o insan ne olursa olsun yine de kalbimizin, yine de başımızın, yine de hayatımızın üstünde çok güzel bir yeri olduğunu unutmayıp böyle devam etmek lazım. Ardından dostumuz Rick bir yandan şarkı söyleyip bir yandan dans ederken bir yandan da feryat figan ediyor ve bunu duyan Morty ve Summer bu olayı Rick'le konuşmaya gidiyorlar, bu feryat figan meselesini, ama Rick onları yine de umursamayıp yine de devam ediyor. Sonra Summer kalkıp vampir mevzusunu Rick'in üstüne yığıyor ve bu nedenle Rick okuldan kovuluyor. Ardından Rick okuldan kovulduktan sonra tabii ki de Summer'ı ağlatıyor ve küçük Rick kendi yaşlı bedenini yok etmek için garaja gittiği sırada o sırada Summer ve Morty geliyorlar dostlarım ve Rick'i yere yatırıp kafasına bir kulaklık geçiriyorlar ki Rick'e direktmen duygular işlenmeye başlıyor. Ardından Rick ağlarken bir de hayatın gerçeklerini sayıklıyor ve sonra dostlarımız Rick'i kendi eski bedenini tekrardan geri döndürüyorlar ve o sırada Jerry'nin yaratmış olduğu Bat'in manyak hali Bat'i tekrardan yaratma makinesine bağlıyor ve Bat'in Jerry'yi düşünmesini istiyor. O sırada Jerry de kendi sümüklü böcek halini alıp onların yanına gitmek için yürürken makinenin içerisinde dostlarım Jerry'nin sümüklü böcek halini çıktığını görüyoruz ki bu Bat'in kötü hali tamamen böyle herkese her şeye hükmetmek istiyor ve bunu da sadece Jerry'nin yardımıyla yapabileceğini biliyor. Çünkü o sümüklü böcek hali aynı zamanda Bat'in bu haline tamamen böyle delicesine aşık ve korkudan da olsa onun peşini hiçbir şekilde bırakamıyor. Aralarındaki toksik ilişki bu şekilde devam ediyor. Ki sonradan dostumuz Jerry elindeki silahla birlikte bütün sümüklü böceklere saldırırken o sırada Bat'in Jerry'e olan bakış açısı değişiyor ve makinenin içerisinde kaslı, savaşçı, iri yarı Jerry'ler çıkıyor ve Bat'i ve diğer Jerry'yi korumak için sümüklü böceklerin üstüne atlamaya hatta Bat'in kötü haliyle savaşmaya başlıyorlar. Ama Bat'in kötü hali direktmen böyle bütün herkesi öldürmeye başlarken Jerry direktmen kaskı alıp kaslı Jerry'nin kafasına katıyor ve o sırada dostlarım kaslı Jerry bir tanrıça Bat yaratıyor ve tanrıça Bat de direktmen kötü olan Bat'i öldürüp diğer bütün Jerry'leri de alıp oradan gidiyor. Tabi dostlarımız birbirlerine aşk dolu bakmaya başlıyorlar. Dostlarım isterseniz karşı taraf iyi, isterseniz karşı tarafı kötü veya isterseniz karşı tarafı bir canavar olarak görün ama eğer birini seviyorsanız onun için çabalayın. Onun için emek gösterin. Yeri geldiği zaman o bir sümüklü böcek de olsa, yeri geldiği zaman bir savaşçı da olsa, yeri geldiği zaman bir canavar da olsa yine de onu bağrınıza basın ve yaşadığınız her bir gün için minnet duyun ve sevin. Çünkü yaşadığımız şu kısa ömür eminim ki birbirimizi mutlu etmek için yeter de birbirimizi mutsuz etmek için yetmez dostlarım. O yüzden isterseniz olabildiğince birbirimizi mutlu edelim, olabildiğince birbirimizle güzel günler geçirelim. Çünkü hayatın nerede biteceğini veya nasıl biteceğini kim bilebilir ki dostlarım. Ardından dostlarımızı Rick gelip kurtarıyor ve bölüm orada bitiyor zaten. Ve şunu anlatmam gerekirse size dostlarım, hayata şunu unutmayın daima. Hayatta zor günlerde olacak, kolay günlerde, mutlu günlerde, acı günlerde dostlarım. Hangi günlerde olursanız olun, eğer sevdikleriniz yanınızdaysa sabredin ve hayatınıza daha güzel, daha olumlu ve daha mutlu bir şekilde devam edin. Çünkü hayat mutsuz olmaya değilmeyecek kadar kısadır. Neyse dostlarım ve canlarım, aşağı yukarı anlatacaklarım size bu kadardı. Umarım videoyu ve umarım videodan çıkardıklarımı aşağı yukarı beğenmişsinizdir. Siz bu bölümden çıkarımlarınız neydi? Aşağıya yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.